Bu dünyada benzersiz olmak söz konusu olduğunda ikizler gerçekten öne çıkıyor. Birbirleriyle diğer kardeşlerin paylaşmadığı bir bağ paylaşırlar. Bazıları birbirleriyle gizlice iletişim kurmak için kullanabilecekleri kendi dillerini icat edecek kadar ileri gider. Bununla birlikte bazı kişiler kuşkusuz benzersizdir. Ancak Erikson kardeşler gibi karanlık ve korkunç bir şekilde. İkiz kardeşler Ursula ve Sabrina Erikson, bir dizi şok edici tuhaf olaylar onları tüm ulusun dikkatine sunduğu küresel manşetlere taşıdı. Çift, bir kişinin psikotik sanrılarının diğerine geçmesine neden olan nadir ve yoğun bir hastalık olan paylaşılan psikoz kurbanı oldu. Garip durumları ve psikozları masum bir adamı öldürmesine bile yol açtı. Ben Berkay Atlas, yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Her şey 1967 doğumlu İsveçli ikizler Ursula ve Sabrina Eriksson kardeşlerin 17 Mayıs 2008 saat 8.30'da Sabina'nın çocuklarıyla ilgili endişelerini polis merkezine bildirmesiyle başladı. İkizlerin polis merkezinde tam olarak neden şikayetçi oldukları bilinmiyordu. Polis merkezinden ayrılan ikizler kısa süre sonra Liverpool'dan Londra'ya gitmek için otobüs bileti aldı. Polis kayıtlarına göre ikizler otobüs şoförüne iyi olmadıklarını söyleyerek otoban kenarında KL dinlenme tesislerine indiler. Şoförün iddiasına göre ise ikizler çantalarına sımsıkı sarılmışlardı. Dinlenme tesislerindeki moladan sonra yola devam etmek için tekrar otobüse binmek istediler. Şoför ikizlerin tavırlarından şüphelenerek çantalarını kontrol etmek istedi. Ancak ikizler bunu kabul etmeyince polis yetkililerine haber verildi. Ancak ikizlerle konuşan polisler şüphelerin yersiz olduğuna kanaat getirerek olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından ikizli kardeşler yürüyerek M6 otobanına ulaştılar. İkizler kendilerinden geçmiş bir şekilde hızlı araçlara aldırmadan yolun ortasından yürümeye başladılar. Bu esnada bölgesel bir televizyon kanalının çekim ekibi Otoban Polisleri adında bir program için kayıttaydı. İkizler yüzünden trafiğin kilitlenmesiyle birlikte kameralar aniden Ursula ve Sabina Erikson kardeşlere çevrildi. Kısa süre sonra polisler olay yerine intikal etti. Ancak birbirinden garip olaylar zinciri ilk halkasının tam olarak o anda ortaya çıktı. Polisler Ursula ve Sabina'yı etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. O sırada aniden polislerin elinden kurtulan Ursula kendini bir tırın önüne attı. Ondan saniyeler sonra da Sabina yola atladı. İkizler kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Bu sırada çok sayıda polis memuru kadınları kontrol altına almaya çalışıyordu. Delilmiş gibi çırpınıp bağıran ikizler bir türlü sakinleşmiyordu. Bu sırada televizyon programı için bölgede bulunan kameralar an be an kayıttaydı. İkizler Sabina Ursula'ya organlarını çalmaya çalışıyorlar dediği bile duyuldu. Bu sırada Sabina'nın polis memurlarından birine "Seni tanıdım, sen gerçek değilsin" dediği de kameralara yansıyordu. Bir süre sonra sakinleşen ikizlerden durumu ağır olan Ursula hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Sabina polislerin elinden kurtularak tekrar yola atladı ancak kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Sabina Erikson gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra sakinleşti ve olağan dışı şekilde normale döndü. Polisler Sabina'nın fazla normal haline güvenerek tam bir psikolojik değerlendirmeye almadılar. Sabine olaydan bir gün sonra salıverildi. Ancak bu büyük bir hata olacaktı. Salıverildikten saatler sonra Sabina iki adamla Fenton sokağında görüldü. Fenton sokağı Sabina'nın salına verildiği polis merkezinin bulunduğu Baker sokağının iki alt paralelinde bulunuyordu. Sabina'nın konuştuğu adamlardan biri 54 yaşındaki kaynak ustası Glenn'di. Diğer adamsa Glenn'in arkadaşı Peter Molloy'du. İddialara göre Sabina, ikiz kardeşlerini hastaneden taburcu ettikten sonra birlikte kalabilecekleri bir otel arayışı içerisindeydiler. Adamlar oldukça cana yakın görünen Sabina'nın haline acımışlardı. Bunun üzerine Glenn, Sabina'ya o gece kendisine kalmasını teklif etti. Sabina teklifi kabul edince Glenn'in evine geçtiler. Saat 19.40'da evin önüne geldiklerinde Sabina adamlarla sigara ikram etti. İddiaya göre sigaralar zehirliydi. Ayrıca Sabina'nın yanında çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar bulunuyordu. Molloy'un iddiasına göre Sabina paranoyakça sürekli dışarı bakıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Molloy, Sabina ve Glenn'i bırakarak evden ayrıldı.
Sabina o geceyi Glenn'in evinde geçirdi. Ertesi gün Glenn çay almak için yan komşusuna gitti. Adam 5 dakika sonra geri döndü. Glenn 1 dakika sonra sendeleyerek tekrar dışarı çıktı ve son sözlerini söyledi. "Beni bıçakladı." Yere yığılan Glenn, Sabina tarafından 5 kez bıçaklanmıştı ve aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybetti. Komşusu hemen polisi arayarak Sabina'yı ihbar etti. Sabina kendini yeniden sokaklara attı. Görgü tanıklarına göre Sabina bir yandan kendi kendine konuşuyor, diğer yandan da elindeki çekiçle kafasına vuruyordu. Yoldan motoruyla geçen bir adam Sabina'ya engel olmak istedi. Kısa süre boğuştuktan sonra Sabina cebinden bir tuğla çıkararak adamın ensesine vurdu. Adam bayıldıktan sonra Sabina olay yerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Bu sırada polisler de Sabina'nın peşine düşmüştü. Kısa bir kovalamacanın ardından Sabina kendine 12 metrelik köprüden aşağı attı. Bacakları kırılan Sabina hastanede tedavi altına alındı. Sabina Eriksson 11 Eylül 2008'de tekerlekli sandalyeyle hastaneden taburcu oldu ve gözaltına alındı. 2 Eylül 2009'da Sabina adam öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Psikolojik bozukluğu göz önüne alınarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sabina 2011 yılında hapishaneden salıverildi. Sabina'nın hapiste geçirdiği süre boyunca Hristiyanlığa geçtiği öğrenildi. Olay soru işaretlerini de ardında bırakarak sona erdi. İlginç iddialardan biri ikizlerin ağabeyinden geldi. İsveç basınında konuşan ağabeye göre kız kardeşlerinin peşinde onları yakalamaya çalışan manyaklar vardı. Bu garip olaylar zincirine de ortaya çıkan bir başka şaşırtıcı gerçek de ikiz kardeşlerin kan örneklerinde herhangi bir kimyasal madde ya da alkol izine rastlanmamış olmasıydı. Ayrıca bugüne kadar ikizlerin herhangi bir psikolojik bozukluğu da yoktu. Ancak psikologların raporlarına göre Sabina saldırganlaştığı sırada kendinden geçiyor, sakinleştirdikten sonra fazlaca normale dönüyordu. Sabina'ya akut, çok yönlü, kuruntulu kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Ancak bu teşhis Sabina'nın saldırganlaştığı sırada neden ikizinin de saldırganlaştığını açıklamıyordu. Bunun için psikologların çok daha korkunç bir teorisi vardı. Paylaşılmış psikotik bozukluk. Paylaşılmış psikotik bozukluk 1800'lü yılların sonunda varlığı kabul edilmiş olan bir hastalıktır. Psikotik bir bozukluk tanısı almış bir kişinin yakın ilişki içerisinde olduğu diğer bireyde ya da bireylerin gerçek bir psikotik bozukluk tanı kriterlerini karşılamadan hastalık belirtili göstermesi durumudur. Genellikle birincil olarak hastalık tanısı almış bireylerin sanrılarını paylaşır. Aksi yönde somut kanıtlara dayandırılsa da onlarca inanan kişinin inanç dünyasında değişmeyen düşünceleri olarak tanımlanabilir. Paylaşılan psikotik bozukluk durumunda düşünce içerikleri hastalık tanısı almış bireyinki ile genellikle örtüşür. Psikiyatride kullanılmakta olan tanısal el kitaplarında başlı başına bir hastalık tanısı olarak yer almasa da psikotik bozukluklar arasında yerini bulan klinisyenlerin özellikle dikkat etmesi gereken bir klinik durumdur. Yapılan araştırmalar psikoza genetik bir yatkınlık taşıyan ve aralarında yakın duygusal ilişki bulunan bireyler de bu hastalığın görüldüğüne işaret etmektedir. Çoğunlukla rapor edilen vakalar iki kişinin içerdiği olgulardan oluşmaktadır. Bu bozukluğun kadınlarda ve aile bireylerinde sık görüldüğüne ilişkin bulgular olsa da hastalığın ortaya çıkış nedeni tek bir nedene dayandırılması uygun değildir. Sosyal çevreden yalıtılmışlık, bilişsel bozulma, olumsuz yaşam olayları gibi diğer etkenler de pek çok psikiyatrik rahatsızlık gibi bu hastalıkta da etkili olduğu unutulmamalıdır. Çok ender görülmekte, literatürde ikincil olarak psikozda etkilenen kişinin tanı almış bireylerden uzaklaştırılması ile tedavinin sağlandığı vaka örneklerine rastlanmaktadır. Ayrılmanın hastalığa kesin bir çözüm oluşturmadığını mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Bazı vakalarda ayrılma sonrasında ikincil olarak hastalanan bireyin belirtilerinin kötüleştiği de tespit edilmiştir. Bazı durumlarda ilaç tedavisi de gerekli olabilir. Tedavi yönteminin mutlaka bir uzman görüşüyle kararlaştırılması gerekmektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.